Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere dünya içinde bulunduğumuz günlerde Afganistan'daki olayları, göçmenleri konuşuyor, tahliye haberlerini görüyoruz. Her ülke kendi vatandaşlarını ya da kendi ülkesine hizmet edenleri bir şekilde bu Afganistan'dan çıkarmaya çalışıyor. Bununla ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Merkel bir telefon görüşmesi yaptı. Şimdi değerli izleyicilerimiz, Yapılan bu telefon görüşmesi bize şunu gösterdi. Avrupa Birliği, Almanya başta olmak üzere bu göçmenlerle ilgili olarak Türkiye'den bir beklenti içerisine girmişler. Sayın Erdoğan da şunu söyledi. Avrupa Birliği Türkiye'ye vermiş olduğu sözleri öncelikle yerine getirsin, ondan sonra da bizden bir beklenti içerisine girsin dedi. Şimdi bakın. Avrupa şunu söylüyor. Diyor ki, bana göçmen gönderme. Dünyanın öbür ucunda Afganistan'da yüz binlerce, milyonlarca kişi gelse de sen kendi topraklarında bunları tut. Sakın ola ki benim kapıma gönderme diyor. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'de göçmen konusunda artık hiçbir limit kalmadı, bitti. En az 10 milyon göçmen var arkadaşlar. Bakın, resmi rakamlara göre 3,5 milyon Suriyeli diyorlar. Afganistanlısı, Pakistanlısı, İranlısı, Iraklısı, Filipinlisi, osu busu. 10 milyon. Ülke nüfusunun 8'de biri göçmen arkadaşlar. Türkiye'nin ekonomisi bunu kaldırabilecek güçte değil. Şu anda Türkiye'deki işsizlik oranı %18. Yani çalışabilecek durumda olanların %18'i işsiz. Bir diğer ifadeyle her iki evde bir işsiz var. Üniversite mezunları iş bulamıyor. Vasıfsız elemanlar inşaatta çalışacak iş bulamıyor. Okumuşu, diplomalısı iş diye kan ağlarken, Türkiye'nin ekonomisi bu haldeyken bir de pandemi sonrası düşünün ne halde olduğunu. Bir de Avrupa Birliği kalkıyor bunun üzerine, diyor ki Türkiye'ye Afganları al, Suriyelileri gönderme, Pakistanlıları bilmem ne yap, Iraklıları bilmem ne yap, İranlıları bilmem ne yap. İşte bu Avrupa Birliği'nin bize gerçek yüzünü bir kez daha gösteriyor. Avrupa Birliği şunu istiyor. Diyor ki, benim insana ihtiyacım olduğunda okumuşunu bana alırım. Avrupa Birliği şunu söylüyor arkadaşlar. Diyor ki, benim iş gücüne ihtiyacım olduğunda yani okumuşunu alırım, donanımlısını alırım, geri kalanı sallarım diyor. Yani o salladığı kısım da Türkiye'de yani. Ve Avrupa Birliği göçmenlerle yaşayan bir birlik, biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin tamamında göçmen var. Az ya da çok. Enteresan bir açıklama geldi bu Estonya Başbakanı. Çıktı, utanmadan, sıkılmadan şunu söyledi. Dedi ki, biz dedi 10 tane, sadece 10 tane Afgan göçmeni alabiliriz dedi. 10 tane. Sonra tepkiler olunca dedi ki 30 taneye çıkartıyoruz dedi. Koca ülke 30 tane göçmen alırım dedi. İşte Avrupa Birliği böyle. Şimdi Türkiye'nin de, bakın arkadaşlar, Türkiye'nin de artık bu gerçeği görmesi gerekiyor. Türkiye'de ne kadar göçmen varsa, Suriyelisi, Iraklısı bilmem nesi, bunların hepsine diyecek ki yolunuz açık olsun diyecek ve bunlara yol verecek. Şimdi Yunanistan 40 kilometreye duvar ördü arkadaşlar Türkiye sınırına. 40 kilometre. Göçmenler gelmesin diye. İstedikleri kadar duvar örsünler. İnsanlar geçeceğim dedikten sonra duvar değil, kalede yapsan geçerler. Meksika, Amerika Birleşik Devletleri sınırında 10 metrelik duvarlar var. Her yıl yüz binlerce kişi Meksika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne giriyor. Ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Şimdi Türkiye'nin artık Avrupa Birliği'nin kendisini oyaladığını,
anlamalı ve artık bu göçmen sorununun çözümü için mutlak surette bunlara yol vermelidir. Arkasından da su dökmemeli ki bir daha gelmesinler. Bakın, her yıl 1 milyon göçmen Avrupa Birliği'ne giderse, değerli izleyicilerimiz, 10 yılın sonunda evlilikler, doğumlarıyla beraber bunlar 25-30 milyon olurlar. 10 milyon gidecek, 10 yılda çocukları, evlilik bilmem ne 30 milyon. Avrupa Birliği'nin bu işin karşısında durması mümkün değil. Peki çözüm ne? Türkiye'yi oyalamaktan vazgeçecekler, bu bir. İkincisi, Türkiye ile ilgili de eğer Avrupa Birliği'ne alınacaksa, ki bana göre almaları imkansız, bunu net bir şekilde söyleyecekler. Bunlar diyorlar ki Avrupa Birliği, Türkiye'yi ne küstürelim ne de kapımıza koyalım. Ortada gitsin gelsin diyorlar. Artık Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin bu gerçek yüzünü görüp mülteci konusunu ciddi anlamda bir daha düşünmesi gerekiyor. Bakın, devletlerin dostu yoktur. Devletlerin çıkarları vardır. Çıkarı bitince dostluk biter. Bu işler böyledir. Şimdi utanmadan, sıkılmadan Avrupa Birliği diyor ki bu Afganları tutun diyor, aman bırakmayın Avrupa'ya gelmesinler diyor. İran'da, bakın İran'da şunu yapıyor. O Afganları Türkiye sınırına gönderiyor. Bilakis getiriyor, bilerek yapıyor. İran'da kalmayacaklar, Türkiye'ye geçsinler diye İran'da bunu yapıyor. Türkiye'de kapasitesini doldurmuş vaziyette. Suriyelisi, yok Pakistanlısı, yok Afganistanlısı, yok bilmem nerelisi. Kardeşim, biz ırkçılık yapmıyoruz. Ama bizim de bir kapasitemiz var. Ülkenin bir ekonomisi var. Bak, Estonya diyor ki 30 kişi alıyoruz diyor. Kardeşim, bunu 3-5 yıl sonra Türkiye'de 30 milyon olacaklar. Halk rahatsız. Halk artık göçmen istemiyor. Ülkenin ekonomik şartlarından dolayı göçmen istemiyor. İş yok, para yok. İnsanlar sıkıntı içerisinde. Bunu söylerken sakın beni yanlış anlamayın. Ben siyaset falan yapmıyorum. Ülkede bu kadar işsiz varken bir de üstüne göçmenlerin sorumluluğu bizim sırtımıza, yani Türkiye'de yaşayanların sırtına binmişken bir daha göçmen konusunun düşünülmesi gerekiyor. Ben şunu söylüyorum, önerim şu. Açık kapı politikası uygulanacak. Avrupa'ya gitmek isteyen ne kadar göçmen varsa engellenmeyecek. Yolunuz açık olsun. İlk istikamette biliyorsunuz bunların Almanya. Almanya, biz geliyoruz diyecekler. Şu an Avrupa'ya geçebilmek için milyonlarca göçmen Türkiye'de bekliyor. Evet, çalışıyorlar, para biriktirenler var. Türkiye'den çıkmanın bedeli yaklaşık 2500 dolar olduğu söyleniyor. Kaçak yollarla, internette gördüm ben de bunları. 2500 doları biriktiriyorlar. Sonra bir şekilde gitmeye çalışıyorlar. Ama arkadaşlar, Türkiye'de göçmen konusu artık limitini doldurdu. Utanmadan, sıkılmadan Avrupa Birliği Türkiye'ye diyor ki aman Afganları göndermeyin. Aman bilmem Suriyelileri göndermeyin. Türkiye'nin, bakın, ben göçmen politikasını doğru bulmuyorum. Türkiye'nin göçmen politikasının baştan yukarıya kadar, Türkiye'nin göçmen politikası baştan aşağı kadar yanlış. Çok yanlış. Tamam, insanlar savaştan kaçıyorlar, tamam. Bir şey söylemiyoruz. Çoluk çocuk perişan vaziyette, tamam. Yerleri, yurtları yok, tamam. Tamam da yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Şimdi biz bir aileyiz. Benim evimin içerisindeki insan aç, ekmek bulamıyor. Ama ben dışarıdaki adamın karnını doyuruyorum. Ama benim evimin içerisindeki karım aç, çocuğum aç, bilmem torunum aç, o aç, bu aç değil. Bu buna benziyor. Sakın yanlış anlamayın. Ben ırkçılık falan yapmıyorum asla. Ama olay bu. Anlattım. İşsizlik %18. Milyonlarca genç iş bulamıyor. Yok. İş yok.
Herkes yurt dışına gidebilmenin hayalini kuruyor. Herkes bir şekilde kaçmak istiyor. İş yok çünkü. Kim yerini, yurdunu bırakıp, vatanını bırakıp başka bir yere gitmek ister arkadaşlar? Gurbetçi vatandaşlarımız keyiften mi gurbetçi oldular? Kim gurbetçi olmak ister? İş, aş, ekmek için. Başka ne için? Yoksa bizim Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız Almanya'nın, Fransa'nın kara kaşına, kara gözüne mi meraklı? 1961 yılında Almanya ile yapılan anlaşma sonrasında giden insanların bir tek amacı vardı, büyüklerimizin. Neydi bu? Almanya'da, Fransa'da ya da diğer ülkelerde bir traktör parası biriktirebilmek ya da bir tarla alabilecek parayı biriktirebilmek ya da çocuğunu evlendirebilmek için ya da bir ev alabilmek için neyse işte para biriktirip dönmekti bu insanların hayali. Hiçbir tanesi kalıcı olarak oraya gitmek istemedi. Yoktu zaten böyle bir şey. Ama ekonomik nedenlerden dolayı bu insanlar dönemediler. Şimdiki nesil işte bu büyüklerimizin çocukları, torunları. Ekonomi bu kadar önemli. Şimdi benim ana vatanımda, Türkiye'mde böylesine ciddi bir durum söz konusuyken bizim ekonomik olarak yani Türkiye'nin Afganistanlılara, Suriyelilere, Pakistanlılara vesaire ekonomik durumumuz olsa da bakalım. Gönül de bunu ister. Ama evin içerisindeki aç, sen diğerinin karnını doyurmaya çalışıyorsun. Bu insanların göçmesinin, yollara düşmesinin sorumlusu Türkiye değil ki. Kim bu işleri çıkardıysa, bu insanların ülkelerinde savaş çıkardıysa, kim bu insanların ülkelerinin yeraltı kaynaklarını çalıp çırpıp kendi ülkelerine götürdüyse onlar bakacaklar. Şimdi Afrika ülkelerinden akın akın Kuzey Afrika üzerinden işte Fas, Tunus, Cezayir, Libya üzerinden insanlar İtalya, Fransa vesaire İspanya başta olmak üzere göçmenler geliyorlar. Peki bu Afrika'da yaşayan insanların ülkelerindeki yeraltı kaynaklarını, bu insanların değerli madenlerini kim çaldı? Avrupa çaldı. Avrupa sömürdü. Şimdi de diyorlar ki gelmeyin. Kardeşim sen bu adama kendi ülkesinde yiyecek ekmek bırakmadın ki. Arkadaşlar Avrupa işte Avrupa bu. Kendi insanını insan gibi yaşatmak için diğer ülkelerdeki insanların kanını emiyor. Avrupa bu. Avrupa'nın yüzü bu arkadaşlar. Şimdi size bir soru. Hollanda, Endonezya'da 2700 kişiyi katlettiğini biliyor musunuz? Geçen mahkeme kararı çıktı. Bu insanların yakınlarına, yaşayan yakınlarına tazminat ödeyecek Hollanda. İşte arkadaşlar, demokrasi, insan hakları diyorlar ya, işte bu. Afganlar bize gelmesin. Kime gidecek arkadaş? Kusura bakma da kime gidecek? Türkiye'nin ekonomisi belli, anlatıyoruz. Artık Türkiye'de yaşayan vatandaşlar da bu işten sıkılmış vaziyette. Türkiye'nin göçmen politikasının değişmesi gerekiyor. Mevcutta göçmenlere ne kadar Avrupa'ya gitmek isteyen varsa bunlara yol verilirse Türkiye bu sorunu aşar. Artık arkadaşlar akın akın geliyorlar Türkiye'ye. Biliyoruz. Yok duvar ördük diyorlar falan. Arkadaşlar önüne geçemezsin. Dağlardan, taşlardan, her yerden Afganlar geliyor. Evet, Türkiye'nin her noktasında göçmenler var. Ülkenin durumu, ana vatanımızın durumu iyi olsun da biz bakalım ama böyle bir durum yok. Evin içerisindeki aç. Asgari ücretle insanlar geçinemiyor, iş bulamıyor. Yani bizim etimiz ne, budumuz ne arkadaşlar? Türkiye bir Almanya mı? Türkiye bir Fransa mı ekonomik olarak? İsviçre mi? İsveç mi? Norveç mi? Yani hiç bizim kendimizi dev aynasında görmemize gerek yok. Kendimizi kandırırız. Türkiye'de yaşayan insanların çok büyük bir kısmı geçim sıkıntısı içerisinde. Herkes kredi kartlarıyla yaşıyor. Emekli borç bataklığında, memur geçinemiyor. Bunu söylerken tekrar ediyorum. Ben siyaset yapmıyorum. Olanı konuşuyorum. Herkesin cebinde 5-6 tane kredi kartı. Niye var?
Söyleyeyim ben size niye olduğunu. Lüks yaşamaktan değil, yetmiyor. Onu alıyor, onu alıyor geçinebilmek için. En sonunda da patlıyor işte, hepsi icralık oluyorlar. Niye? Para yok, ekonomi belli. Bir de pandemi dönemi oldu. İnsanlar işsiz kaldılar. Devlet ne kadar yardım etti? Ekonomide para yok ki. Bir de Afganlıyı, Suriyeliyi, Iraklıyı, yok bilmem nereliyi. Arkadaşlar ben doğru bulmuyorum. Kusura bakmayın, bazıları belki bana kızacaktır. İnsan bunlar, Müslüman kardeşlerimiz falan. Tamam, baş göz üzerine. Ama kardeşim benim evimdeki insan aç. Düşünsenize, sizin çocuğunuz aç ama siz gidiyorsunuz başkasının çocuğunun karnını doyuruyorsunuz. Bu buna benziyor. Yoksa biz kimseye hani ölsünler demiyoruz. Ama her şeyin de bir ayarı var arkadaş. Almanya diyor ki aman diyor bana gönderme. Fransa diyor aman diyor sakın diyor bana Avrupa'ya gönderme. Yunanistan zaten 50 bin tane takla atıyor. Olmaz ki. İşte Avrupa Birliği'nin gerçek yüzünü görelim, anlayalım diye bir kez daha anlattım bunları. İşte Avrupa Birliği bu. Her şey yalan arkadaşlar. Her şey görüntü. Bunlar Avrupa Birliği pisliği halının altına süpürüyor. Saklıyor. Merkel arıyor Erdoğan'ı, diyor ki aman bize gönderme diyor Afganları, siz idare edin diyor orada. Bu ne kadar insani, vicdani, ahlaki? Sıfır. Sıfır. Söyleyecek çok söz var da hani bir laf var ya, gelin demiş oynayacağım ama yerim dar. Bizim de yerimiz dar. Yoksa söyleyecek çok söz var. Türkiye'nin çok acil bir şekilde bu göçmen politikasını değiştirmesi gerekiyor. Göçmenleri Avrupa'ya göndermesi gerekiyor. Çözüm yolu bu. Başka çözüm falan yok. İş yok, iş veresin. Para yok, para veresin. Başka ne çözüm yolu var kardeşim? Bu işte. Alın diyeceksin. Al sana ne kadar Suriyeli varsa al. Açacaksın kapıları. Onların sözüne falan bakmayacaksın. Açacaksın kapıyı. Hadi gidin diyeceksin. Yolunuz açık olsun. Sakın geri gelmeyin diyeceksin. Arkalarına su dökmeyin, geri gelirler yoksa. Göndereceksin, gidecek kardeşim. Olur mu böyle saçmalık ya? 10 milyon insandan bahsediyoruz. 10 milyon. 10 milyon. Şimdi İran sınırına duvar yapıyormuşuz. Geçti. Gelen geldi. Bunu 15-20 yıl önce yapacaktınız bu duvarları. Geçti. Gelen geldi. Kusura bakmayın. Hani bazıları belki söylediklerime katılmayabilir. Bu konuyla ilgili sizler ne düşünüyorsunuz? Ben de çok merak ediyorum. Sizlerden ricam, eğer bu yayını, bu videoyu beğendiyseniz lütfen like yapın. Bunun yanında